Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel sandalye hakkında birkaç bilgi paylaşacağım ve bu şekilde ahşap masamla, yani MDF masamla nasıl kombinlediğimi görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, tel sandalyeleri ben yaklaşık masayla birlikte aldım zaten takım olarak. 1,5-2 seneye yakın bunları kullanıyorum. Bunların avantajları ve dezavantajlarına bahsedeceğim sizlere. Gördüğünüz gibi son 2 senedir piyasada çokça paylaşılan, satılan ve birçok kişimizin de aldığı bu tel sandalyeler. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim sizden. Benimki sırt minderli arkadaşlar. Eğer siz sırt mindersiz aldıysanız bunlar 20 TL'ye, resmini de koyacağım şuraya, 20 TL'ye satılıyor. Bunları bu şekilde internetten alıp da koyabilirsiniz. Bunlar bu şekilde çıt çıtlı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Bu şekilde çoğunlukla satılıyor. Ben aldığım zaman fiyatı 100 TL'ydi. Şu an baktığımda 140-150 kalitesine göre, minderli oluşuna göre fiyatları tabii ki değişiyor. Bunu arkadaşlar şu şekilde göstereyim size, alacak olanlara. Çünkü ben de almadan önce bayağı bir araştırıyorum. Ya insan bir video istiyor, bir resim istiyor, yani görmek açısından. Bu şekilde deri, ince bir süngerimsi sırt minderi şeklinde. Bu alt tabanı da arkadaşlar, nasıl göstereyim size? Özellikle tel sandalye alırken buna çokça dikkat edin. Bu alt tarafı arkadaşlar şu şekilde. Şimdi geçirilişinden, kuruluşundan bahsetmeyeceğim sizlere. Bu şekilde vidayla geçiriliyor. Ortadan vidayla tutturulmuş. Mesela bunu çözsem sizlere göstereceğim de şu an. Şuradan bakın. Şöyle 4 tane vidası bu aralardan geçiyor. O onu tutuyor. Asıl tutan yer burası. Bunu da alırken dikkat edeceğiniz tek şey arkadaşlar. Şurada resmini koyacağım. O resme iyi bakın. Buradaki vidaları bazılarının çok ileride oluyor. Onun için de ister istemez, mesela bu incecik bir deri üzerine incecik bir oturacak yastık, yani görüyorsunuz bu incecik. Yani açıkça arkadaşlar şunu söyleyeyim size, eğer rahatınıza düşkünseniz, eğer böyle masa başında çokça oturup muhabbet, sohbet falan yapan kişiyseniz bu sandalyeler size göre değil. Çünkü sonuçta demir, yani bildiğiniz demir. Çok sağlam, sağlamlığına diyecek bir şeyim yok, hatta bir anım var. Biz teknik servis çağırdığımız zaman abi de bayağı bir kiloluydu, yani 130-140 kilo falan vardır. Biz sandalyeyi verdik, acaba dedik kırılacak mı? Daha yeni almışız tabii, 2-3 günlük sandalye. Acaba dedik ağırlığı taşıyabilecek mi, dayanabilecek mi falan. Abi oturdu ve hiçbir şey olmadı, yani 150 kiloya kadar rahatça taşıyabiliyormuş, aldığımız yer öyle söyledi. Ama biz denemediğimiz için açıkçası yani korktuk. Başkasının oturacağından değil, yani dayanabilir mi, kırılır mı, bir şey olur mu gibisine. Sonuçta o zaman parasıyla bile 100 TL verdik sadece bir tanesine. Bu şekilde masamla kombinledim onu. 4 sandalye aldım. Şu an 3'ünü gösteririm çünkü 3'ünü kullanıyorum. Bu şekilde yastığı çıkabiliyor arkadaşlar, sırt minderi. Bu da aynı, şöyle görün, aynı kumaştan yapılmış, hafif derimsi. Yırtılma, deforme falan olmuyor. Dediğim gibi tek dikkat edeceğiniz şey, görerek almanızı çok öneriyorum. Çünkü bunun farklı farklı modelleri var. Şu alt demirleri farklı olanlar da var. Bunu alırken mesela biz oturuyoruz 1,5 senedir. Gördüğünüz gibi vida yerleri yerinden çıkmamış. Bazı sandalyelerde burada hani demiştim 4 tane vida yeri var. Onlar buraya çıkıyor ve sizi yani ister istemez rahatsız ediyor. Zaten incecik, bir de vidalar size batarsa yani hiç rahat olmaz. O yönden düşünün. Şu dezavantajı o arkadaşlar. Bir de bu yastığı gördüğünüz gibi, sırt yastıkları bu şekilde oluyor. Aşağıya doğru görün, bu şekilde görüntüsü oluyor. Çok oturursanız tabii ki. Bir de şu çıt çıtları çok çabuk çıkıyor. Yani ben ondan biraz rahatsızım. Zaten
emanet gibi duruyor. Bunları bu şekilde açıp şu ara demirden bu şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi çok çabuk çıkıyor gerçekten. Bir de diğer bir dezavantajı, buralarda çokça toz birikiyor. Yani diğer sandalyeler de birikiyordur. Tabii ki kumaş olduğu için biz göremiyoruzdur. Ama bunları biraz daha, yani göründüğü için daha erken silmeniz gerekiyor. Buralarında çokça, şu şekilde göstereyim. Onları sildim, bunu silmedim. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuralarda çokça toz birikiyor. Bir diğer dezavantaj arkadaşlar, görüntüye takılıyorsanız gerçekten yine size göre değil, tavsiye etmiyorum. Şuralara bakın. Artık elektrostatik boya mı ne diyorlar bilmiyorum. Buraları bu şekilde çarptığınız zaman, bir yere vurduğu zaman, şurada daha rahat gösteririm size. Bu şekilde bu boyası buradan aşınıyor. Şuralarda da var. Birçok yerinde var. Çocuklu evde ister istemez olabilecek şeyler. Bu şekilde çarptığı zaman aşınıyor demiştim. Şu kenarlara, yine bunun kenarlarında da var. Şurada görüyorsunuz. Yani görüntüye çok takılıyorsanız tavsiye etmiyorum. Sonrasında gayet kullanışlı, modern, yani yeni çıktığı için modern, şık, artık ne diyorsanız. Ayakları bu şekilde plastik yapmışlar, tamamen alta kadar plastik buralar, her ayağında var. Bu şekilde. Benim aldığım, gördüğünüz gibi vidaları, şuraya bakın, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın, vidaları tahtaya geçmiyor, arasında bir boşluk var. Yani arasında boşluk olduğu için de bu vida bu yastığı delip yukarıya çıkmıyor. Onun için de bu rahatsız etmiyor. Almak isteyenler görerek alsın, mağazadan alsın, onu öneriyorum. Onun haricinde arkadaşlar, benim eski sandalyelerim vardı. Onlara göre yine çok kullanışlı. Onların resmini de bulursam, masanın resmini de bulursam koyarım. Onlar yine naylon tarzı. Şuraları işte sabitleme yerleri açılmıştı. Bunda öyle bir sorun görmedim. 2 senedir de kullanıyorum. Bunlar bu şekilde. Masama geçecek olursak arkadaşlar, masamın ayaklarından şöyle göstereyim size. Bu masa bize satıcı MDF olarak sattı. Bu tahtanın MDF olduğunu söyledi ve yani su değdirmemeye çalışın. Fazla hani MDF olacağı için tahtanın üzerine fazla sulu bırakmayın. Islak silmeyin, yani nemli bir bezle güzelce silin tarzında şey yaptı. Ben de onun için üzerine bu şekilde PVC masa örtüsü aldım. Bu da sanırım öğrenmek isteyenler için. Bu da milimi olarak 1 milim var. 3 milime 4 milime kadar çıkıyor. Benimki 2 milim sanırım. Ortası bir şey almak istedim. Gayet bu da kullanışlı. Bunu da bu şekilde internet üzerinden bu şekilde PVC masa örtüsü bulabilir. Masa örtüm arkadaşlar gayet sağlam. Dediğim gibi hiçbir şekilde yanmıyor. Alacak olanlara kesinlikle tavsiye ederim. Hiçbir şekilde yanmıyor. Sigara külü falan koyduğunuzda da yanmıyor. Gayet sağlam, kullanışlı. Yani alacak olanlara gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Bu şekilde de kalınlığını size göstereyim. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1 TL kalınlığında. Gayet de sağlam. Bunun ince olanları var. Onları önermiyorum. Böyle 0,50 milim, 1 milim falan. Onlar çok ince oluyor. Onun için kullanışlı değil. Bu yırtılmaz bile, yani o kadar taşındığım halde yırtılmadı, bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, masamda bu şekilde, masamla kombinlemiştim sandalyelerimi. Almak isteyenlere kesinlikle öneriyorum. Çünkü benim daha önceki masam şu ayakları alüminyum, krom mu ne? Onun da resmini bulursam size yüklerim. Zamanla bu hani ayakları sallanmaya başlıyordu. Ve vidalı olduğu için şuraları ister istemez yani sallanıyordu. Yemek yerken bile sallanıyordu. Düşecek gibisinden. Bunu aldım. Çok memnunum. Gördüğünüz gibi ayakları hiç sallanma falan yok. Ayakları da aşağıdan ayarlanabiliyor. Şuradan ayaklarını ayarlayabiliyorsunuz. Yüksekliğini gördüğünüz gibi ayakları da demir.
Bunun da tek sorunu arkadaşlar, bu masayı alacaksanız bu da bu şekilde sandalyenin boyası aynı olduğu için, niye böyle bilemiyorum, çözümünü de bilmiyorum. Eğer boyamaksa yorum kısmına bana bir akıl verirseniz sevinirim. Bunun da tek sorunu arkadaşlar, bu şekilde boyası döküldükten sonra turuncu kırmızı gibi boyası döküldükten sonra bu şekilde izler çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde size göstereyim. Görün. Masanın, sandalyenin çarptığı yerler bu şekilde boyası döküldüğü için, şuradan daha iyi görürsünüz, bu renkte oluyor. Ben bunun üzerine siyah boyayla boyamayı düşündüm ama daha kötü olur diye hiç yapmadım. Eğer boyayıp uygulayan varsa veya bunlar nasıl yok edileceğini bilen varsa bana yorum kısmında ulaşırsa çok çok sevinirim. Masamdan da dediğim gibi çok çok memnunum. Hiçbir şekilde sallanma sorunu yok. Üzerine de bu şekilde PVC masa örtüsü aldım. Güzel güzel kullanıyorum. Yani ömürlük bir ürün. Güzel kullanıldıktan sonra hiçbir sorun, sıkıntısı yok. Sandalyelerimle de bu şekilde kombin ettim. Çok şık duruyor. Gördüğünüz gibi. Yeni moda bunlar çıktı zaten. Ama dediğim gibi rahatlığına önem verenler için hiç uygun bir seçim değil. Çünkü sırtınızda ne kadar sırt minderi olsa da sırtınız koysanız da şuralar hep demir. Artı bu demirlerin içi hep tozlanıyor. Daha sonrasında oturduğunuz yer demir. Yani uzun süre değil, böyle 5-10 dakika sırf kahvaltı yapıyoruz. Biz kalkıyoruz. Onun için kullanışlı oluyor. Dediğim gibi uzun süre kullanmaya hiç uygun değil. Bu şekilde arkadaşlar. Halımı da bu şekilde kombinledim. Bununla deri taban halım bu. Bunun da videosu var arkadaşlar. Bakmak isteyenlere yine eklerim yorum kısmında. Masam bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru varsa yine sorun, ben unuttuğum şeyler de olabiliyor. Size dönüş yapacağım. Yani kullandığım şeylerin olumlu yanlarını ve olumsuz yanlarını sizlerle paylaşmak istedim. Yine bu aralarını da göstereyim, size göstermedi demeyin. Bu aralar kaynak olduğu için arkadaşlar, kaynak yerlerine şu şekilde turunculuklar meydana geldi. Paslanma mıdır artık nedir bilmiyorum. Bunlar kendiliğinden oldu. Hiçbir şekilde çarpma yok. Ama buralara, yani sandalye buralar hep çarptı. Yani bu şekilde koyarken gördüğünüz gibi isterseniz çarpabiliyor. Ne kadar dikkat etseniz de yok dikkat ederim, yok böyle olur demeyin. Olmuyor yani. İsteyince olmuyor. Buralarda bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınızı yorum kısmında bekliyorum. Bir beğeniyi fazla görmeyin. Abone de olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.